öğrenmiş olduğumuz tansiyon ölçümünü bir de simülasyon eğitimiyle, simülasyon çekimiyle tekrar etmemiz gerekiyor. Bu konuda öğrendiklerimizi görselleştirmek adına, öğrenmeyi pekiştirmek adına oldukça önemli. Tansiyon ölçümüyle ilgili bir senaryoya ihtiyacımız var. Bununla ilgili nasıl bir senaryo olsun, roller neler olsun, kimlere ihtiyacımız var? Bir görüşlerinizi alayım sizden. Ben rolleri söyleyebilirim. Evet. Bence 2 hemşire olmalı, Hı. bir hasta olmalı, bir de hastanın yakını olmalı. Tamam. Hasta nasıl olsun? Hastamız 1.70 boyunda, boyuna göre biraz kilolu, 90 kilo boyunda. Biraz huysuz ve yanında bir akrabası var. Öyle. Hasta yakını nasıl? Hasta yakını nasıl bir hasta yakını lazım bize? Huysuz. Huysuz bir hasta yakını. Hoşnut olmayan çoğu şeyden. Memnuniyetsiz, Evet, inatçı. Evet. Malzemelerimiz neler olabilir? Malzemeler eldiven olmalı, antiseptik solüsyon olmalı, tansiyon aleti olmalı. Tamam. Bu senaryoyu o zaman yazalım. Peki nasıl gerçekleşecek? Olay nasıl gerçekleşecek? Önce ilk hemşire içeri girer, tansiyon ölçmek için. Evet. Sonra hemşire nasıl? Tansiyonu ölçer fakat hasta yakını itiraz eder tansiyonu yanlış ölçtüğüyle alakalı. Daha sonra şey olabilir, başka bir hemşire çağırmasını isteyebilir. Tamam. Başka bir hemşire gelir. Evet. O hemşire doğru ölçüyor mu? Evet, ölçüyor. Ölçüyor. Sonra Diğer hemşire bilgi verir hasta yakınından. Böylelikle hasta yakını bilgilendirilmiş, bilinçlendirilmiş olur. aslında hasta yakınının yanlış ölçtüğünü, yanlış koşullarda ölçtüğü için tansiyonun yanlış çıktığını anlar ve hatasını düzeltir. Hatasını düzelttir. Böylelikle yapılan işlem amacına ulaşmış olur. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Bu senaryoyu o zaman yazıyorum ve sizlere dağıtıyorum. Daha sonra da senaryoyu gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımıza başlayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Good morning, Mr. Özkan. How do you feeling today? I think I'm okay, but you say my blood pressure is high. Okay, let's check it. Should I stand or stay in this position? Yes, please change your position. And please take off your jacket too. His levels are normal. But when I took his blood pressure, it was higher than this. As I said, his levels are normal. Are you sure you take it correctly? Yes, but if you want to, I can call the other nurse. Yes, please. Hazel, can you help me, please? Of course. Good morning, what's the problem? Other nurse said his values are normal, but when I took his blood pressure, it was like 5 minutes ago. It wasn't like that. It was higher than this. Okay, let's check it again. His levels are normal. Can you describe the release station? I would like you did. Did he talk in while we take his blood pressure? Yes, he was talking. It makes changes the situation. Of course, it makes change the result. The talking is one of the factors that affect the blood pressure. Like besides anxious, stress, and medicines that him use, it affects the blood pressure. Thank you for informing us. I'm sorry for spending your time. It's okay.
arkadaşlar. Çekimimizi yaptık, senaryo çekimimizi. Güzel bir çekim oldu. Ellerinize sağlık. Bu çekim sonucunda neler öğrendik, eksiklerimiz nelerdi, kazançlarımız nelerdi, bunun üzerine konuşacağız. Evet, neler öğrendik Begüm? Hasta ve hasta yakınına gerekli bilgileri verip onları sakinleştirmeliyiz ve gerekli tedavi uygulayıp sonuca ulaşmalıyız. Evet, neler olabilir? Hastayla kurduğumuz iletişim çok önemli olduğunu, yani hastaya her zaman doğru bilgiyi saygılı bir şekilde vermeye. Hasta yakını biraz sert itiraz ediyordu. Onu sakinleştirmek önemliydi Bahadır. Hasta yakınları bazen bu tarz durumlarda zorluk çıkartabiliyor. Hemşirelere istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bu yüzden hemşirenin daha sakin kalmalı, iletişimi daha iyi kurmalı. İletişim daha yakın. Hasta olarak sen neler hissettin? Bir hasta olarak hasta yakının biraz sert olmasına rağmen hemşirelerin bize karşı sakin ve düzgün davranmaları açıkçası beni biraz rahatlattı. Yine de bilgisi olmayan birine tansiyonu ölçtürmem gerekirdi. Ama hemşireler durumu düzelttiler. Tansiyon değerini söylemedik. Bu bir eksiklik midir? Evet, büyük bir eksiklik. eksikliktir. Söylemek Hastayı doğru gerekir mi? şekilde bilgilendirmeliyiz çünkü değerleri normal çıktı. Eğer değerleri çok yüksek veya çok düşükse bu konuda hasta bilgilendirilmeyebilir. Direkt doktora söyleyebiliriz fakat hastanın değerleri normal çıktığında bence bilgilendirmeliyiz. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Güzel bir çalışmaydı. Teşekkürler. Bundan sonraki çalışmalar için de başarılar dilerim. Teşekkür ederiz.